Annemin yanına gidiyorum. Kapıyı kilitledim bir gün. İçeriye girdim. Bana ya para vereceksin ya buradan ikimizden biri çıkamayacak yani. Girdim bir yıkık eve. Orada herkes böyle mum ışığında işte uyuşturucu kullanır. Ben de orada yerde bulduğum bir tane kimin olduğunu bilmediğim bir iğneyle, simsiyah iğnenin ucu. Ben onunla kendime damardan şırıngayla uyuşturucu enjekte etmeye çalışıyordum. Tramvaylar yolda değil, o yukarıda elektrik aldığı yerde gidiyor. Ve ben elimde bahçe makasıyla ve onları kesmeye çalışıyorum, düşürmeye çalışıyorum. Babam bana ya eroin iç, bunu içme, ne içiyorsan bunu içme dedi. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta yeniden bir madde bağımlısıyla, daha doğrusu eski bir madde bağımlısıyla birlikteyiz. Kıymetli abim hoş geldin. Hoş bulduk. Seni tanımak istiyoruz. İsmim Oğuz. 32 yaşındayım. Amasyalıyım. Konya'da yaşadım. 16 yıl bir bağımlılık sürecim var. Bu süreçte yaklaşık 10 defa tedavi olmayı denedim. En son tedavimde 11. sene işte burada oldu. Şükürler olsun burada bunu başardık. Ben Konya'da 2 yaşından beri Konya'dayım. Babam tabii maaşlı bir yerde çalışıyordu. Annem ev hanımı. Dayılarımın durumundan dolayı beni de sağ olsunlar çocuklarından ayırmadılar. Beni de özel okula gönderdiler. Ben 12 yıl bir vakıf okulunda okudum. 1. sınıftan lise sona kadar bu okulda okudum. Yani uyuşturucuyla tanıştığım da bu okulda oldu. Farklı bir okuldan gelen bir arkadaş sayesinde maddeyle tanıştım, esrarla. Aslında okul çağlarımda yani derslerim olsun çok iyiydi. Bazı yeteneklerim de vardı. Okul takımında futbol oynadım. Okul takımında hakeza masa tenisi takımındaydım. Ve okulumuzu 5 sene şampiyon yaptık. O takımın bir parçası da bendim. Türkiye şampiyonlarına gittim. Yani madalyaları kazandım. Bazı konularda yeteneklerim vardı. Müzik konusunda yeteneklerim vardı. Çocukluğum aslında güzeldi ve böyle hafta sonları sohbet toplantılarına falan katılırdık. Bizi götürürlerdi abilerimiz. Aslında güzeldi, eğlenceli bir gençliğim, çocukluğum olmuştu. Yaklaşık 2 sene olacak. 18-19 ay oldu daha doğrusu. Hiçbir ilaç kullanmıyorum. Herhangi bir madde kullanmıyorum. Fiziksel sağlığım iyileşti, zihinsel sağlığım iyileşti. Sosyal çevrem oluşmaya başladı. Artıları çok ya. Bırakmanın artıları çok. Uyuşturucu maddeye ilk başladığında ailen ne tepki verdi abi? Şöyle ilk esrar dönemimdeyken, esrar içtiğim dönemde ailem öğrenmişti. Tabii bunu rap müziğe biraz daha bağlıyorlardı. Ve aslında utanılacak bir şeymiş gözüyle bakılıyordu. İşin açığı biz de öyle zannediyorduk. Yani utanılacak bir şey yapıyoruz gibi geliyordu bize. Halbuki bu bir hastalıkmış. Biz sonralardan bunu öğrendik. Bunun tedavi edilmesi gereken bir hastalık, beyin hastalığı olduğunu sonradan öğrendik. O zamanlar işte kimse duymasın, aman akrabalar duymasın denildi. Bu müzik tarzını dinleme, bunlar işte seni kötü yola sevk ediyor. İşte sözlerinde, içeriklerinde, işte sahneye çıktıklarında bile biliyorsunuz Amerikan rapçiler sahnede rahat rahat bunları içer. Biz de onlara özenirdik. Yani kıyafetlerimizi işte bu müziği de sevdiğimiz için bol bol şeyler giyerdik, kolyeler takardık işte onlara özenirdik biraz daha. Yani bu müziğin sadece bu içilerek, bu şey içilerek, madde içilerek yapılacağını zannediyorduk. Bunu bırakırsan onu da bırakırsın gözüyle bakıldı. Belli bir zaman gizlendi. Tedavi edilmek yerine işte o kıyafetler kesildi. Başka kıyafetler, bundan sonra böyle kıyafetler giyin dendi. Bu müziği dinlemeyin dendi. Bunların tedavi edeceğini, hayatının düzeltileceğini düşündüler. Biz de çocuk aklımızda işte 14-15 yaşlarındaydık o zaman. Tamam dedik ama içten içe biz her zaman gidecek yani 24 saat bizi takip edemiyorlardı. Sonuçta okulumuz vardı. Okula gidiyorduk. Dershanemiz vardı. Dershaneleri asıyorduk. Bu şekilde ilk öğrendiklerinde tabii ki çok kızdılar ama bir tedavi ettirmek yerine gizlemeyi tercih ettiler. Utanılacak bir şey gözüyle baktılar daha çok. Evet, bu süreç içerisinde bir de senden bahsedilirken hep seni rapçi olarak anlıyorlar abi. Evet. Hip hop müzikle ilgilendiğini böylece anlıyoruz. Rap müzik nasıl başladı? Rap müzik şöyle, lise 1 civarlarındaydım. 2004'lerde. Yani benim kuzenim var. Bir tane de arkadaşımız vardı. Üçümüz hani dinliyoruz, rap dinliyoruz ve yapmayı da istiyoruz. Biz beraber bir grup oluşturduk. Sonra diğer Konya gruplarıyla beraber bir topluluk altında, Psikonut diye bir grubumuz vardı. Bir topluluk altında, krev altında birleşmeye karar verdik. İşte yeni arkadaşlarımız oluşmaya başladı.
de tabii sokak hayatımız başlamaya başladı. Daha sonra bunda dansçılarımız vardı. Bizim gibi gruplar, işte müzik yapan, rap yapan gruplarımız vardı. DJ'lerimiz vardı. Writer'larımız vardı. Yani sokaklarda sabahlara kadar duvarlara işte reklamımızı yapardık, yazardık, grafiti atardık. Hafta sonları, her hafta sonu Konya'da hip hop partileri olurdu. Biz buralarda yazdığımız şarkıları söylerdik, rapleri söylerdik. Güzel bir grubumuz vardı aslında. Tabii sokak hayatımızda böyle başlamıştı. Bazı olmaması gereken suç sayılabilecek şeyler de yaptık. Tabii bu bir zamanlar bizim şımarıklığımızdan dolayıydı ama tabii sonralarında başımıza daha büyük felaketlerin geleceğini bilemezdik yani. Çünkü madde öyle bir şey ki bir hazzı var doğru ama çok kısa bir süre. Devamında mecburiyet, zaruri bir durum haline geliyor. Tabii bu yönde kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu. Uyuşturucuya feda ettiğimiz arkadaşlarımız oldu. Birebir oturduğumuz belki 10 tane benim arkadaşım öldü ama birebir böyle her gün içtiğim 2 tane arkadaşım var. Onların ölüm zamanlarında ben direkten döndüm diyebilirim. Biz beraber bir plan yaptık. 3 kişiyiz. Plan yaptık. Antalya'ya gideceğiz. Orada hem bir tatil maksadıyla hem de orada biraz daha madde ucuz oluyor. Konya'nın da işte madde kıtlığı yaşadığı dönemdi. Paraları yapalım. Gidelim Antalya'da hem bir otelde kalalım hem alacağımızı alalım. Orada içip gelelim dedik. Tabii 2 arkadaş, diğer biri rahmetli oldu. Biri de işte o gittiğinde 10 gün komada kaldı. Yani normalde planı beraber yaptık ama onlar bana haber vermeden binip gittiler. Tabii bunu benim başka bir arkadaşımın annesi vesilesiyle öğrendim. Orada arkadaşım aldığı madde iğne kullanıyor, ölüyor. Diğeri de komada kalıyor. İşte pansiyon odasında buluyorlar bunları. Ben de o sırada Konya'da yapıyorum işte bu uyuşturucu almaya çalışıyorum. O zamanlar taş ve eroin karışımı, kokteyl diyoruz. Onu yapıyorum. Bayağı da hızlıyım aslında. Bir telefon geldi bana. İşte o arkadaşı, ismini vermek istemiyorum, öldü diye bir telefon geldi. Arkadaşımın annesi sayesinde telefonuyla. Ya ben şok oldum ama yani o bir kriz şeyim var. Bir an önce bu maddeyi içmem lazım. Kriz dönemimdi. Ya öğrendim, haberi aldım ama ben yine de gidip o uyuşturucuyu almaya gitmiştim yani. O zaman bir kendimi kötü, şu an düşündüğüm zaman daha kötü hissediyorum kendimi. Çünkü sanki hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyordum. Hatta o gün bir yıkık diye tabir ettiğimiz bir yer var. Çok krizde, akşama kadar uğraşmışım. Parayı zor bulmuşum. Maddeyi bir şekilde aldım ama iğne bulmam lazım. İğne bulacak bir eczane yok. Girdim bir yıkık eve. Orada herkes böyle mum ışığında işte uyuşturucu kullanır. Ben de orada yerde bulduğum bir tane, kimin olduğunu bilmediğim bir iğneyle kendime enjekte yaptım. Tabii ucunu falan yaktım. Şimdi bir taraftan korkuyorum ama öyle beni etkisi altına almış ki bir an önce içmek istiyorum. Simsiyah iğnenin ucu. Ben onunla kendime damardan şırıngayla uyuşturucu enjekte etmeye çalışıyordum. Şimdi zamanında aslında biz esrar içiyorduk. Esrarı işte normal sarma içiyorduk. Sarma bize belli bir zaman sonra artık kovaya döndü. Yani doz artımı gerekiyor. Bu sefer vereceğim para artması gerekiyor. Sonra hap derken çeyrek hapla başladık. 10 tane hapa kadar çıktık günde. Sonrasında eroin geldi Konya'ya. O eroin geldiği dönemde 2008 yılıydı. Yani 100 tane evde hepsinde esrar satılırdı. Hepsinde hap satılırdı. Ama bir günde bütün bu maddeler ortadan kalktı. Sadece bu eroin maddesi geldi. O zamanlar peynir deniyor, kok deniyor, peynir deniyor, burundan çekebilirsin deniyor. İşte kovanın üzerinde, tütün üzerinde koyup içebilirsin deniyor. Bedavadan veriliyor. Şimdi biz hapı da bildiğimiz için belli bir zaman 2 hafta falan oldu. Ben her gün gidiyorum arkadaşımla, o rahmetli arkadaşımla her gün gidiyorum. Almadan geri dönüyorum. Şimdi ne olduğunu bilmiyoruz. Peynir deniyor ama yani biz esrar içiyoruz, esrarı seviyoruz diye almadan geri dönüyorduk. En sonunda bizim belli bir torbacımız vardı. Ya siz bunu içmeyin, sakın içmeyin bunu, size yaramaz. Siz iyi insanlarsınız, işte müziğinizi yapıyorsunuz, böyle sokak çocuğu değilsiniz falan. Vermedi, biz adama küstük. Dedik biz bunu başka bir yerden de olsa alacağız. Torbacımıza küstük, gittik başka bir yerden aldık. Öyle bir rahatladık ki yani bir haftadır yani esrarın tamam fiziksel krizleri olmuyor ama ruhsal olarak içsel bir bunalımda oluyorsun. Yani bir ihtiyaç duyuyorsun esrara. Sonrasında bunu aldığımızda yanlış hatırlamıyorsam 4 kişiydik. Yani organize bir şekilde bizi eroine çevirdiler. Normalde esrar içen insanlardık. Eroine çevirdik. Çünkü bütün mahallede esrar kalkmıştı. Sonra biz bunu denedik ve o kadar ucuza, o kadar rahatladık ki dedik bizim içeceğimiz buymuş. Bu zamana kadar esrar verdiğimiz paraların hepsi boşa gitmiş. Bu kafaya girdik. Daha sonra yani çok ucuzdu işte. Bazen benim motorum vardı. Gidiyordum. Motoru sırf torbacıya sürdürüyordum. Yani motoru sürmeyle karşılığında eroin
heroin alabiliyordum. Tabii zamanla bunun dozu da artmaya başladı. Folyo ile içiyordum. Daha sonra iğneyi işte arkadaşım bir tedavi olmaya gittiğinde bir tedavi merkezinde iğne kaynatmayı, işte eroin kaynatmayı öğrendi. Geldi. Sonra bir hemşire sayesinde biz bunu damardan vurmayı öğrendik. Bu sistemi öğrendik. Çünkü artık uyuşturucunun dozu yetmemeye başlamıştı. İğneye döndük. Uzun zamandır da 12 yılda ben iğne kullandım. Tabii devamında bazı tıbbi ilaçlar içine girdi. Metamfetamin maddesi içine girdi. Farklı maddeleri aynı şırınganın içinde kaynatıp vurmaya başladık. Fiziksel olarak çok büyük zararlar gördüm. Defalarca gözümü hastanede açtım. Uyanıyorum. Uyandığım zaman komadayım. Komadan uyanmışım. Ağır yoğun bakım deniyor. Yoğun bakımdan gözlerimi açar açmaz hemen yapıyorum. Hastaneden kaçıyorum. Yine uyuşturucu içmeye gidiyorum. Bir bakıyorum her tarafım kan olmuş. Haberim yok. Böyle şeyler yaşadım. Gözümü bir açıyorum. Ambulanstayım. Bir dönem hep öyleydi yani. Ne zaman vursam gözümü ya ambulansta açıyorum ya parkta beni uyandırıyorlar. Su döküyorlar kafamdan. İğneyi vurmaya çalışıyorum. Vururken de yarıdayken daha o kadar etkili ki daha yarıya basarken bayılıyorum. Kolumdan çıkıyor iğne, her tarafım kan oluyor. Ambulanstan iniyorum, kaçıyorum, tekrar uyuşturucuya gidiyorum. Kendimi kontrol edemiyorum. Hayatım artık yönetilemez, kontrolden çıkmış bir hale gelmişti. Peki ilk madde kullandığın ana gidelim abi. İlk madde kullandığında nasıl bir his vardı? Az önce söylediğim gibi yani bizim okulda bir arkadaşla beraber bunu içtik. O daha önceden içiyormuş demek ki yani biliyordu ve sarmayı falan da biliyordu. Bir köprü altına gidip işte orada sardı bize 4-5 kişiydik. Herkes birer duman çekti. Böyle sigaraya da benzemiyor. Biraz büyük sigara ama yani daha büyüğü böyle kalın. Üçlü diye tabir ediliyor. Herkes birer sırayla çekiyor. Tabii birisi öksürüyor falan. Onlar da ilk defa içiyor. Sadece bir tanesi önceden içmiş. O bize içirtiyor. İçtiğimde bir şey anlamadım açıkçası. Yani hatta bunlar gülmeye, eğlenmeye başladılar. Yürüyoruz, karnımız acıktı. Nasıl oldu, iyi mi falan böyle birbirimize aramızda muhabbet ederken, sorarken ya ben kafa dümdüz bakıyorum böyle. Yani fazla bir şey hissetmedim. Bana bir şey olmadı diyorum. Yani ilk içtiğimde açıkçası bana bir şey olmadığını düşünmüştüm yani. O kafayı, o hazzı ben almadım ilk içtiğimde. Bağımlı olduğunu ilk nasıl hissettin? Bağımlı olduğumu aslında her zaman, her gün esrar içiyordum. 4 sene falan sürdü bu olay. İlk bağımlı olduğumu ben eroin içtiğimde fark ettim. Eroin içtiğimde de bir 6 ay falan bolluk da vardı yani. Çok ucuza da alabiliyorduk. Bir 6 ay içtim ve şehir dışına çıkmak zorunda kaldığımda hissettim. Krize girdiğimde hissettim. Yani bunun krizi olduğunu falan bilmiyordum. Çünkü her gün içiyorsun. Her istediğin an buluyorsun. Ne zaman kriz gelecek olursa yani canın ne zaman isterse bulduğun için krize girmiyorsun. Ben bunu şehir dışına çıktığımda Aslen Amasyalıyım, oraya gittiğimde öğrendim. 2-3 gün uzak kaldım. Kendimi hasta gibi hissettim. Yani bir ağrılarım oluştu. Daha sonra dedem vardı evde. Dedemi kaldırdım, dedim dede ben herhalde hastayım falan dedim. Beni hastaneye götürdüler. Hastanede doktor tahliller falan yapınca söyledi, bu uyuşturucu kullanımına bağlı bir şey olduğunu söyledi. İlk bağımlı olduğumu orada hissettim ve 2009 yılında ilk tedavim oldum. Madde içmek için başına aldığın en büyük bela neydi abi? Ya madde içtiğin süreçte sürekli bir aslında yani belayla iç içe oluyorsun. Yani bıçaklandım. Yeri geldi bıçaklamak zorunda kaldım. Yani doğrudan maddeyle ilgili değil ama dolaylı olarak işin ucunda madde vardı bu işlerin. Yani çok tekin yerler olmuyor zaten bunları aldığın yerler. Gece 3'te de olsa oraya girmek zorundasın krizdeysen. Ya da bir aldığın maddenin saflık derecesi ya da biz şey deriz, kötü mal ya da fıs mal deriz. Öyle çıktığı zaman senin sıkıntını atmıyor. Tekrar gidip onun karşılığını alman gerekiyor. Ya da paranı geri istemen gerekiyor. Çünkü sürekli para bulamazsın. İşte onlarla münakaşalarımız çok oluyordu. Yani bazı suçlarda işledik aslında. İster istemez yaptık. Çünkü irade uyuşturucunun elindeydi. Yani başıma bela olarak yani cezaevine girdim çıktım bunun dolayısıyla. Uyuşturucu şöyle bir şey. İnsanların düşünce yapısını, zihinsel fonksiyonlarını değiştiriyor. Çok saçma bir şeyden yani karşı tarafın da sarhoş olması, alkol içmesi, bizim de bir şeyler içip sokağa çıkmamız, birbirimize yan bakma mevzusundan bile kavga çıkabiliyor. Madde almak için yaptığın en kötü şey neydi abi? Bir gün kız kardeşimin arabasını kaçırmıştım. Götürdüm arabayı lastikçiye, araba lastiği takan bir yere götürdüm. Yeni lastikleri vardı. Dedim abi bunları sana satmak istiyorum dedim. Çelik jantları var, işte yeni sıfır lastikleri var. Dedim abi bunu sen sök,
yerine başka şeyler tak. İşte götürecek kadar lastikler tak. İkinci el lastikler. Jantlarını falan sana satayım dedim. Yani cüzi bir parayla karşılığında bununla değiştirmiştim lastikleri uyuşturucu alabilmek için. Dolayısıyla bu şeyden utanıyorum yani. Bunu yapmamam gerekirdi. Annemden de bayağı şeyler çaldım. Altınlarını falan çaldım. Hatta annemin yıllarca bir çantası var. Bu çantayla 7/24 beraber gezmek zorunda kalması, o aciz durumda kaldığım için onlara tehditler savurarak işte sürekli işte paralarını almam, yani yanlarında sürekli anahtar taşımaları, yani odaların hepsi kilitli, paraları hep yanında 7/24 taşıyor, anahtarlar, doktorların bana yazdığı ilaçlar, sürekli onlarla yaşıyordu. Onları bu hallere soktuğum için aslında biraz utanıyorum. Evimden defalarca çaldım. Yani babamın eşyalarını, işte annemin altınlarını, kardeşimin dediğim gibi bazı telefonlarını, işte farklı malzemelerini defalarca çaldım. Tabii gençliğimizde bazı hatalar da yaptık. Yani bir çete gibi grup olup motorlara binip işte sırt çantalarıyla girip salam, sosis, ondan sonra kaşar, böyle şeyler çalarak bunları torbacıya işte paket götürüp torbacıya verdiğimiz, karşılığında esrar aldığımız zamanlar oldu. Tabii bunlar 12-13 sene önceydi. Bir şeylerin de daha farkında değildik. Zaten uyuşturucuya başladığımız yaşlar akıl bali olmadığımız yaşlardı. Böyle şeyler yaptık. Tabii bunlar anlatılması gerekiyor mu bilmiyorum ama insanlara bir örnek olsun, yapılmaması gereken bir şey olsun diye söylüyoruz. Allah affetsin. İnşallah onlarla da bir gün, oranın sahipleriyle de bir gün inşallah helalleşiriz. Maddenin verdiği mutluluk gerçek mutluluk mu? Tabii ki madde, bazı uyarıcılar var, bazıları da uyuşturucudur. Şimdi uyarıcılar insana bir yaşam hevesi katıyormuş gibi gözüküyor. Odaklanmanı çok artırıyor uyarıcılar. Enerjini artırıyor. Yaptığın işi çok güzel yapıyormuşsun hissi veriyor. Tabii bazı uyuşturucularda işte rahatlatıcı özellikleri var. Ağrı kesici özellikleri var. O yüzden başta bu haz verme kısmı doğru. Yani insan haz alıyor. Ama çok kısa bir süre. Vücutta işte tolerans gelişiyor. Daha sonra bu doz artmak zorunda kalıyor ve vücuttan çekildiği zaman normal mutluluk seviyesi daha aşağılara düşüyor. O yüzden tekrar kullanım gerektiriyor. Yani gerçekçi mutluluk değil tabii ama bir haz tarafı var. Uyuşturucunun etkisindeyken hiç takip edildiğini, izlendiğini düşündüğün oluyor muydu? Ya bu metamfetamin içtiğim dönemlerde oldu. Metamfetaminin genel bir böyle bir şeyi vardır, yani tribi vardır. Uyuşturucuyu içtiğimiz zaman işte bizim bir bağ evi vardı. Bağ evinde dışarıda oturuyorum. İçeride arkadaşlarım uyuşturucu içmeye devam ediyorlar. Bu şeye de yakın bir yer. Bu hava alanına yakın bir yerde. Dışarıda oturdum, içtim. Akşam vakti normal bir uçağın havada durup, normalde uçak havada durmaz. Havada durup benim fotoğrafını çektiğini gördüm. Resmen karşıma geçti, benim havada durdu ve benim fotoğrafımı çekti. Hemen içeriye hızla girdim, dedim yerimiz ifşa oldu dedim. Yani öyle bir tripteydim ki yerimiz ifşa oldu dedim. Bizi dedim yakalayacaklar falan. Genelde metamfetaminde böyle şeyler oluyor. Birinin izlediğini, sürekli takip edildiğini, polisler tarafından takip edildiğini ya da mahallenin sana kumpas kurmaya çalıştığını falan düşünebiliyorsun. Peki yaşadığın en ağır halüsinasyon hangisiydi abi? Tramvay yolunda uyuşturucu içmiştik. Hap atmıştık o gün. Tabii bali falan da çektik o gün. Normalde bali hiç çekmem ama o gün nasıl olduysa birdenbire arkadaşlarla beraber bali falan da çekmiştik. Tramvay yolunda gidiyoruz. Tramvaylar yolda değil, o yukarıda elektrik aldığı yerde gidiyor. Ve ben elimde bahçe makasıyla ve onları kesmeye çalışıyorum, düşürmeye çalışıyorum. Böyle bir halüsinasyon görmüştüm. Tabii bu gerçek değil, bunun gerçek olmadığını da biliyorum. Çok farklı şeyler de görüyorduk. Aynı zamanda yani biz ortam görme deriz buna. Ortamda oturduğumuz, hap attığımız insanların hepsinin aynı anda olmayan bir şeyi görmesini, herkes aynı şeyi görüyor ama olmayan bir şey, onu da biliyoruz. Yani biz öyle deriz, ortam görme deriz bu arkadaşlarımızla aramızda. Yani böyle şeyler gördük. Karşımızda abi var, örnek veriyorum, mahallemizin abisi var. Ben yanımdaki arkadaşa şey yapıyorum böyle. Kardeşim diyorum, işte Adem abinin gözünde gözlük mü var diyorum. O da gözlüğü görmeye başlıyor. Doğru diyor, var herhalde diyor. Halbuki yok. Yani böyle şeyler, olmayan şeyleri görmeye başlıyorduk. En fazla kaç gün uyumadın abi? En fazla kaç gün uyumadım? Yani 4 gün uyumadım en fazla. O da metamfetamin yüzünden. Şimdi metamfetamin öyle bir şey ki uyumak istesen de uyutmuyor. Yani çok yorgun olduğum zaman metamfetamini içiyorum. Uyumam gerekiyor. Aynı zamanda metamfetamin uyutmuyor. Yani hem çok yorgunum
hem uyumak istiyorum ama uyutmuyor ya. O süreler bende bir şeyler oluyor. Böyle delirmiş gibi hareketler yapmaya başlıyorum. Bunun videosu da vardı aslında. Nerede var bilmiyorum ama babam çekmiş. Geceden sabaha kadar çekiyor bunu. Ya kendimi o zaman gördüğümde dedim ki bu maddeyi kesinlikle bırakmam lazım. O güne kadar birkaç kere daha böyle oldu. Babam bana ya eroin iç, bunu içme, ne içiyorsan bunu içme dedi. Yani kendimi o videoyu göresiye kadar bende bir şey yok zannediyordum. Ama o videoyu izlediğim zaman dedim ki bu maddeyi kesinlikle bırakmam lazım. O videoyu da bir yerde bulabilirsek inşallah. O videoyu işte babam çektiğinde 4. gün uyumamışım. Şöyle şeyler oluyordu. Aslında yatıyorum, olmuyor. Hemen ayağa kalkıyorum. Uyuyacağım diye yatıyorum, olmuyor, tekrar kalkıyorum. Gölgeler geçmeye başlıyor böyle. İnsanlar geçmeye başlıyor. Arkamdan birilerinin bir işler çevirdiğini düşünmeye başlıyorum. Kendimi bir arabada zannediyorum bazen. Arabada dönen muhabbetler işte farklı ortamda olmayan bir insanın ilgili oluyor. Yani sanki herkes birbirinin arkasından bir iş çeviriyormuş gibi olmaya başlıyor. Telefonum çalıyor. Telefonda bir yerlere giriyorum. Yani bastığım işlemi yapmıyor. Farklı bir işlem yapıyor ve her şey mantıklıymış gibi geliyor. Yani birini aramam gerekiyorsa farklı yollardan bu işi yapıyorum. Yani işi aslında tam olarak şey yapamıyorum. Yani çözemiyorum. Zihnim tam olarak odaklanmıyor. Uykusuzluğun verdiği şeyle beraber işte etkiyle beraber halüsinasyonlar oluyor. Yani kendimi deli gibi hissediyordum o zamanlar. Madde sana en fazla ne yaptırır? Çok fazla yani kendim kişilik özelliklerime, karakterime uymayan çok fazla şey yaptım. Ama daha fazla ne yaptırır bunu bilemem. Çünkü zamanından beri işte bir şekilde arkamız toplandı. Bu zamana kadar bir şekilde arkamız toplandı ailemiz tarafından, işte akrabalarımız tarafından. Olmasaydı belki de her şeyi yapabilirdim yani. Peki madde etkisindeyken yaptıklarının farkında mıydın abi? Tabii maddeden maddeye değişiyor. Bazı tıbbi ilaçlar vardır. Yaparsın. Gün sonunda biz buralara nasıl geldik dersin. Bazı maddelerde uyanıklık yapar. Yaptığın şeylerden haberdar olursun. Böyle. Bir gün öleceğinden korkuyor muydun? Aslında öleceğimden tabii ki korkuyordum ama ölemiyorsun ya. Yani defalarca ölmek için de aslında uyuşturucuyu kullandım. Ama yani bir şekilde hayata geri dönüyorsun ve bu problemlerle tekrar yüzleşiyorsun. Bağımlılık sıradan doktorla işte bağımlılığın arasında geçen bir hastalık değil yani. Yani bu zor bir hastalık. Sadece dışarıdan bakan bir insanın sadece fiziksel olarak bu hastalığa tutulduğunu zannediyor ama bir sürü problemleri var. Sosyal problemler ortaya çıkıyor. Zihinsel problemler ortaya çıkıyor. Bunların tamamının tedavi edilmesi gerekiyor. Ölmek istesen de uyuşturucu doğrudan öldürmeyebiliyor. Öldürdüğü arkadaşlarımız da oldu ama Allah'ın işidir. Bizim göreceğimiz günler varmış. İyileşeceğimiz nasibimiz varmış. Şükürler olsun hayattayız ve elhamdülillah bunu bıraktık. Hiç intihar etmeyi düşündün mü abi? Düşündüm ama eyleme geçmedim. Şimdi altın vuruş diye bir olay vardır. Herkes bunu intihar etmeye çalışmak zanneder. Halbuki altın vuruş o senin içtiğin son dozdur. Yani vurursun, ölürsün, o onun altın vuruşudur. Yani ben bunu denemedim, altın vuruş denemedim. Ölmek için vurmadım ama düşüncelerim zaman zaman oldu. Bize en duygulandığın andan bahseder misin abi? Evet, babam sağ olsun yani çok uzun süre arkamda durdu benim uyuşturucu mücadelemde. Çok tedavi olmam için götürdü. Yani özel hastanelere götürdü ya da normal devlet hastanelerinde bunu denedik. Arkamdan çok koştu, farklı şehirlere taşındık. Onun hakkını asla ödeyemem. Tabii biz bunu hep kötüye kullandık. Yani ne zaman arkamızda babam var düşüncesi olduysa her zaman daha büyük borçlara girdik. Nasıl olsa arkamızı toplayan insanlar var diyerek iyileşmemiz oldukça gecikti. Son dönemlerde babam artık ne halin varsa gör demek zorunda kaldı. Biz sana elimizi uzatıyoruz. Yani şu örneği de verir her zaman. Yani Hazreti Nuh peygamber oğluna gemiye bin oğlum. İşte elini uzatıyor, gemiye bin, kurtuluşun burada diyor. Nasıl oğlu onu dikkate almıyor. Aynı şekilde bu örneği vererek yani sana yardım elimi uzatmak istiyorum. Elimi tut seni kurtaralım defalarca dedi. Ve bana çok yalvardı. Ama tabii biz irade bizde olmadığı için, uyuşturucu da olduğu için bunları zamanında şey yapamadık. Şu an aklıma geldiğinde diyorum ki ya çok büyük haksızlık etmişiz diyorum yani. Şimdi bir arkadaşımızın babası vefat etmişti. Bunu da kendinde çok içerledi arkadaşım. Beraber de her takılıyoruz. İşte çocuğun yüzünde bu son zamanları artık her
dakika gidiyoruz, buna koşturuyoruz. Bir bağ evi var, bağ evine gidiyoruz. Sürekli uyuşturucu kullanıyoruz. Arkadaşım yüzünde bu ölüm zamanını ben gördüm arkadaşımın. Sürekli içiyoruz ve ben ona ya bunun sorumlusu, babanın ölüm sorumlusu sen değilsin. Ölümdeki sorumlu sen değilsin diyorum. Ya bunu da ümit kesme. Yani sen de bırakabilirsin diyorum. Karşılıklı oturup iğne içiyoruz. Tabii iğne yapıyoruz. Tabii bu çok etkili olmuyor. Ben de karşısında oturmuşum onunla beraber iğne kullanıyorum. Daha sonra bir iki gün ara verdik biz bununla takılmaya. Bir haberi geldi, ölmüş çocuk. Yani her gün beraber içtiğim çocuk, 2 gün görüşmedik. O zaman öldüğünü duydum ve ben de o gün hem ağlıyorum, hem elimde madde, hem içiyorum, hem ağlıyorum, hem Allah'a dua ediyorum. Diyorum yani bu çok zor bir şey. Ben bundan kurtulamıyorum. Allah'ım bunu bana kolaylaştır lütfen. Yani böyle dua ediyorum. Elhamdülillah ondan sonra böyle bir kapı açıldı bize. Geldim, nasip oldu. Tedavi olmaya geldim. Burada da başardım bunu. Allah'ın sana yardım ettiğini düşündüğün bir an oldu mu? Kesinlikle. Biraz önce de bahsetmiştim. O elimde pipe'la metamfetamini hem içiyorum hem ağlıyorum. Yani bu dönemde işte bırakmaya çalıştığım bu dönemde o kadar çok yalvardım ki dedim ki bu iş çok zor. Yani bu son işte 2 sene önceden bahsediyorum. 2 senedir temizim elhamdülillah. Bu iş çok zor. Ben bunu bırakamayacağım. Senin inayetin olursa, senin yardımın olursa ben bunu bırakırım. Başka türlü de bırakamam diye çok yalvardım, dua ettim. Bana yardım et diye, bu işimi kolaylaştır diye. Elhamdülillah en güzel yere geldiğimi düşünüyorum. Bir hafta sonrasında da işte Allah dualarımı kabul etti ve Liman Keşam Derneği'ne geldim. Burada işin ilmini öğrendim. Bırakmayı, hastalığımızı öğrendim. Hastalığımızı tanıdım. İçimizde olan o eksik manevi tarafı tamamlamaya başladık. Ruhsal yolculuğumuzu, içsel yolculuğumuza başladık. Ruhsal olgunluğa erişmeye başladık. Elhamdülillah çok güzel bir yerdeyim. Başından geçen ve hiç unutmadığın bir an var mı abi? Yine bir kriz dönemimdeydi. Bir haber geldi. Biz de o sırada evimizden başka bir eve taşınıyorduk. Ailecek eşyaları taşımayla uğraşıyorduk. Bir haber geldi. Memlekette amcam vefat etmişti. Ya ben o sırada ona üzülemedim. Amcamın öldüğüne üzülemedim. Hatta sevindim. Çünkü bütün aile toplanıp, üzüntü içinde toplanıp cenazeye gidecekler ve ben Konya'da yalnız başıma kalacağım. Babamın arabası bende kalacak. Rahat rahat uyuşturucu almaya gidebileceğim diye üzülemedim bu duruma. Bunu hiç unutmuyorum. Madde krizindeyken, uyuşturucu almak zorundayken en fazla ne yaptın abi? Yani belli bir zaman sonra insan bu işi satmaya da gidebilir. Hırsızlık da yapabilir, gasp da yapabilir. İster istemez sinyal diyoruz. Yani sağdan soldan para da isteyebilir. Yani zaten çoğumuzun ekonomik şeyleri kayboldu, ortadan kalktı. Bunun için son zamanlarda bizim Konya'da şöyle bir şey meşhur oldu. Antalya'ya gidip işte 10 gram, 15 gram alıp kendi içeceğini ayırıp gerisini arkadaş çevrene dağıtarak bu kullanımları gerçekleştiriyordu. Yani ben de bunları yapmayı denedim ama hiçbir zaman geldiğim zaman bunu ikinci sefere parasını artırıp tekrar gidip alacak gücü bulamadım. Olanı olduğu gibi içiyordum. En fazla ne yaptım dersen, babamın aynı televizyonu 4 defa sattığımı hatırlıyorum. Yani satıyorum spotçuya, babam gidiyor alıyor, sonra getiriyor, ben götürüyorum bir daha satıyorum televizyonu. Aynı televizyonu 4 kere sattığımı hatırlıyorum. Annemi odaya kilitlediğimi hatırlıyorum. İşte dedim ya bu çantası vardı ve içinde işte para var, kart var ya da işte anahtarlar var, ilaçlar var. Şimdi o tıbbi ilaçlar da para ediyor aslında. Onu satacak diye de korkuyor. O yüzden her gün gidiyorum anneme torbacı gibi kapısını vuruyorum, açıyor. İşte ilacı sabahın 7'sinde hemen ilaçları alıyorum. Koşarak gidiyorum, Nescafe'yi alıyorum, hemen kaynatıyorum. İçine 4-5 tane o ilacı kırıyorum. Ondan sonra onu içiyorum, kendime geliyorum. Şimdi o ayağa kaldırıyor beni. Devamında tabii tekrar uyuşturucu kullanımı da olacak. Bunun için tekrar annemin yanına gidiyorum. İşte kapıyı kilitledim bir gün. İçeriye girdim. Bana ya para vereceksin ya buradan ikimizden biri çıkamayacak yani. Ya bana parayı vereceksin ya da buradan çıkamayacağız. Saatlerce onu rehin aldığımı hatırlıyorum. Peki senin dönüm noktan hangisiydi abi? Benim dönüm noktam aslında babamın artık bana ne halim varsa gör. İnşallah ölürsün. İnşallah bu çıktığında bir daha geri gelemezsin. Cesedini parça parça olurlar da bulamazlar inşallah gibi sözleriyle artık bu işin sonuna geldiğimi anladım. Aslında bana ister istemez bu programımızda olan kayıp motivasyonunu yaşatmıştı bana. Çünkü arkamızda hep bir destekleyici güç olduğunu düşündüğümüz zaman, bildiğimiz zaman iyileşmeye gelemiyorduk. Ne yaparsak yapalım iyileşemiyorduk. Ama bu son söylemleri babamın beni iyileşmeye getirdi. Dönüm noktam oldu. Abi ailen senin bundan kurtulabileceğine inanıyor muydu? Aslında yani ümitsizlik
şeytan işidir. Yani ümidimiz her zaman vardı. Ailem de inanıyordu ki yani biz samimiyetle biz bu işi bırakmayı çok denedik. Ama yöntemlerimiz biraz işe yaramaz yöntemlerdi. Çünkü yani madde bağımlılığı, bırakmaya çalışıyorsun ve farklı bir madde veriyorlar sana. Yani ilaç, tıbbi ilaç veriyorlar ama onun içinde de cüzi miktarda bu maddelerden var. Uyuşturucu kullanıyorsun, baygınlık var. Tedavi olmaya gidiyorsun, verdiği ilaçlar yüzünden yine baygınlık var. Bunun mantıken yani basit bir denklem olduğunu düşünürsek ayıklıkla ilgili olması gerekir. Yani uyanmakla ilgili olması gerekir bu tedavinin. Denediğimiz yöntemler hep ilaçlar. İşte o ilaçları zaten kötüye kullanın deniyor. İşte iğnede karıştırıp onu da vurmaya başladık. Normalde dilimizin altına koymamız gereken şeyi maddeymiş gibi kaynatıp damardan vurmaya başlamıştık. Yani bu tedavi başarısız oluyor nihayetinde. Yani detoks dönemi diyoruz. Ama maddenin yerine başka bir madde koyarak yapmaya çalışıyorduk. Yani yöntemler aslında biraz daha geçersiz yöntemlerdi. Şimdi ilaçsız bir yöntemin içindeyiz. İlaç kullanmıyoruz ve uyanmaya başladık. Zihnimiz berraklaşmaya başladı. Düşüncelerimiz berraklaşmaya başladı. Uyuşturucuyu bırakmanın böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bu video vesilesiyle annem babana ne söylemek istersin? Yani onları çok seviyorum. Bana çok yardım etmek istediler. Tabii biz bunu algılayamadık zamanında. Her zaman onların davranışlarını bahane ettik. Çoğu zaman onların davranışlarını bahane ettik. Onlar bizi yönlendirmeye çalıştılar. Biz yanlış yönlendirildiğimizi düşündük. İşte illa okumak gerekmiyor. Ben müzik yapacağım. Niye önüme geçiyorsunuz? Kafalarında çok şey yaptık. Yani hocalarımız da aynı şekilde bizi yönlendirmeye çalıştılar. İşte akrabalarım var, dayılarım var. Onlar da bizi iyi bir yerlere, güzel bir hayat yaşayabileceğimiz yerleri yönlendirdiler. Ama biz sizin istediğiniz olmayacak, benim istediğim olacak diyerek insanları yargıladık. Yanlış yönlendirdiğini düşündük. Bunları bir bahane olarak gösterdik. Tabii uyuşturucu içmeye istekliysen bir sürü bahanem vardır. Annem babamlar sağ. Şu an Konya'da yaşıyorlar. Elhamdülillah. Demiştim ya son dönemlerde işte cesedini görmek istemiyorum diyordu. Şu geldiğimiz durumda seninle gurur duyuyorum diyor. Yani bu benim için çok büyük, çok önemli bir his. Bir babanın evladıyla gurur duymasını iyileşmiş bağımlı arkadaşlarımızın da yaşamasını istiyorum. Yani hiçbir zaman beni eksik bırakmadılar. Tabii bu da bir belki hataydı. Yani her şeyini yapmak, insanı her düştüğünde kaldırmak, sorunlarla mücadele etmesini, insanın sorun çözme yeteneğini kazanmasını engelliyor belki. Ama onlar da bunu iyi niyetle yaptılar. O yüzden onları suçlamıyorum, onları seviyorum. Uyuşturucu vücudunda ne gibi etkiler bıraktı abi? Bir kere ben buraya geldiğimde ilk yaklaşık bundan 10 kilo daha zayıftım. Nefes problemlerim vardı. Tabii yaralar vücudumuzda çıkmaya başlamıştı. Bu son dönemdeki en tehlikeli madde olan metamfetamin dolayısıyla. Tabii bunlar uyuşturucular çekildikten sonra, vücuttan çekildikten sonra kendine gelmeye başladı, toparlamaya başladık. Elhamdülillah. Fiziksel olarak çok zararlar gördüm ama elhamdülillah toparlandı. Sohbetin başında 2 seneden beri içmediğini, kullanmadığını söyledin. Nasıl hissediyorsun? Kendimi iyi hissediyorum, kendimi bulduğumu hissediyorum. Yani bir olgunluğa eriştiğimi düşünüyorum. Bu yaşadığımız şeylerin bizim Fatih hocamızın bir tabiri vardı. Sokakta tabiri caizse 15 yıl diyor, 16 yıl diyor staj yaptık. Sonra Allah geldi bizi buraya koydu, hizmetin içine koydu diyor. Aynı şeyleri ben de hissediyorum. Yani bir şeyleri dışarıda öğrendik. Şimdi de ayıklık tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Bu bağlamda yani insanlara faydalı olabilmek kadar güzel bir şey yoktur. Aynı bir babanın çocuğuna yedirdiği zamanki aldığı, bir şeyler yedirdiği zaman ya da bir hediye verdiği zamanki aldığı hazzı ben de alıyorum. Bir sürü kardeşim oldu, bir sürü dostum oldu. Ayıklık yolunda mücadele eden arkadaşlarım var. Elhamdülillah geldiğim yerde çok mutluyum. Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için kullandığı maddeyi bırakmak yeterli mi? Yeterli değil. Bağımlılık zaten şöyle bir hastalık, kronik bir hastalık. Yani ömür boyu sürecek bir hastalık. Bu yüzden iyileşmenin de bir ömür sürmesi gerekiyor. Ya bir şeker hastalığı da kronik bir hastalıktır. Bu hastalığın bazı diyetleri vardır. İşte git yediğin şeylere dikkat etmen gerekir. İnsülini kullanman gerekir. Bu da buna benziyor biraz. Bizim hastalığımızın da, bağımlılık hastalığının da diyetleri var. Görüşeceğin kişiler, görüşemeyeceğin kişiler. Gideceğin mekanlar, gidemeyeceğin mekanlar. Bunlar hep belli olması lazım. Her adımını attığında bir bağımlıymış gibi hastalığını unutmayarak adım atman gerekiyor. Hastalığımızı biz tanıyoruz. Hastalığımızla beraber yaşadığımızı bilirsek o zaman normal insanlar gibi yaşayabiliriz. Bunu biliyoruz. Herhangi bir maddeyi
herhangi bir hastalığımızı çalıştıracak ilacı bu vücudumuza almamamız gerekiyor. Tekrardan uyuşturucu içeceğinden endişeli misin? Ya uyuşturucuyu tekrar içersem ne olabileceğini çok iyi biliyorum. Çünkü defalarca bırakmaya çalıştım ve tekrar başladım. Sonuçlarını da çok iyi gördüğüm için %100 bir daha içmeyeceğim diyemiyorum ama korkuyorum da yani. Ya, bağımlılık basit bir hastalık değil. Sadece doktorla bağımlı arasında da, bağımlı birey arasında da geçmiyor. Buna ailenin de dahil olması gerekiyor. Bir aile hastalığıdır. Biz ne kadar sıkıntı çektiysek, ne kadar uykusuz kaldıysak, ne kadar travmalara sebep olduysa aynı şekilde bizi düşünmekten dolayı ailelerimiz de aynı sıkıntıları çekti. Onların da iyileşmeye ihtiyaçları var. Onların bağlarının da güçlenmesine ihtiyacı var. İletişimlerinin güçlenmesine ihtiyaç var. Onları ve kendimi düşündüğüm zaman yani tekrar tabii ki içmekten korkuyorum. Ama %100 yani bu hastalığı unuttuğumuzu düşünürsek bundan da kaçınmak biraz zor gözüküyor. Hastalığımızı asla unutmamamız lazım. İnşallah düşmem diyeyim. Kıymetli abim, şu anda uyuşturucudan kurtulmak isteyenlere rehberlik yapıyorsunuz. Onlara bir yol göstermeye çalışıyorsunuz. Böyle bir yerdesin. Peki buraya gelen vakalar arasında en garibi hangisiydi? Aslında yüzlerce vaka var. Genelde bir sıkıntıları, farklı sıkıntıları metamfetamin bağımlılarından yana yaşıyoruz. Çünkü bunlar görüntüler görmeye, işte sesler duymaya başlıyorlar. Uyuşturucu tabii vücuttan çekildiği zaman bu şeyler ortadan kalkıyor, etkiler ortadan kalkıyor ama kendini Mehdi zanneden bir arkadaşımız hala da yanımızda şu anda. Tabii düzelmeye başladı. Bir ara o psikolog buraya gelecek ve namaz kılacak diye hepimize böyle bir kızmıştı. 10 dakikadır yani normalde ben ona rehberlik yapıyorum, o bana rehberlik yapıyor. Geleceksiniz, namaz kılacaksınız falan diye. Tabii böyle şeyler yaşıyoruz. Ama vücuttan tabii çekildiği zaman, iyileşmeye başladığı zaman bunlar ortadan kalkıyor. Elhamdülillah burada bir başarı var. Çok güzel bir yer olduğunu söyleyebilirim. Bizi izlemekte olan milyonlarca gence bir tavsiyen var mı? Tabii ki var. Şöyle, insan fıtraten hata yapmaya elverişli bir varlık. Hata yapıyor. Büyük küçük hatalarımız hepimizin oluyor. Ama bu madde bağımlılığı öyle bir hata ki sonucu işte 16 seneye mal olabiliyor. 16 seneyi boşu yaşamış, sıkıntılar içinde yaşamış bir insan haline geliyorsun. Bu yüzden hiç denememelerini tavsiye ediyorum. Yani bazı sosyal içiciler vardır. Ama çoğu insan bu maddeleri içtiği zaman bağımlı oluyor. Yani hatırlıyorum bazı arkadaşlar gelir eroin de olsa, bu içtiğimiz madde eroin de olsa bir içerdi 3 ay 4 ay o çocuğu görmezdik. Ama biz de öyle olacağımızı zannediyorduk işin kötü tarafı. Bunu içenlerin çoğu buna bağımlı oluyor. O yüzden hiç denememek en mantıklısı. Bediüzzaman Hazretleri şöyle söylüyor. Helal dairesi keyfe kafidir. Yani keyifleri aslında helalde aramak lazım. Gençlere tavsiyem bu olur. Kıymetli abim, teşekkür ederiz. Ağzına yüreğine sağlık. İyi ki geldin, bizi şereflendirdin. Dostlar, bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak ve görüşmek ümidiyle sizleri alemlerin en yücesine, en güzeline Yüce Rabbimize emanet ediyorum. Hoşça kalın.